PSU yani güç kaynağımızla ilgili soruları cevaplıyoruz. Güç kaynağının wattı kaç olmalı? Güç kaynağımın wattı yüksek ise güç tüketimin fazla mı olur? Marka önemli mi? Olması gereken özellikler neler? Güç kaynaklarında yazan 80 Gold Plus ve 80 Plus Ultimate olmalı mı? Mutlaka gerekli mi? Normalde mesleki olarak daha çok donanımsalım. Yani donanımla ilgili daha çok paylaşımlar yaparım. Ama birçok teknolojiyi hepsini paylaşıyorum. Şimdi yine bir bilgisayar serisine gireceğiz. Bilgisayarın donanımla ilgili az çok soran soru cevaplamaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. Güç kaynağımın wattı yüksekse tükettiği enerji de yüksek mi olur? Evet, çok duyduğum sorulardan bir tanesi bu. Güç kaynağım örneğin sallıyorum 1300 watt gücünde. Ben bu güç kaynağımı çok yüksekte taktım bilgisayar ama enerji elektrik tüketim çok mu yüksek olur? Hayır. Enerji tüketimimiz yüksek olmaz. Yani durum şudur. Bilgisayarınızın güç kaynağı o anda ne kadar istiyorsam yani bilgisayarınızın özellikleri bazında donanım özellikleri ne kadar çok ihtiyaç duyuyorsa kullanımınız da o kadar olur. Yani örneğin 1300 watt bir güç kaynağınız dahi olsa eğer sisteminiz 550 watt ihtiyaç duyuyorsa güç tüketiminiz 550 watt olacaktır. Yani her daim size 1300 watt bir gereksinim olmaz. Böyle bir ihtiyaç duymaz. Yani her zaman 1300 watt'ta görülmez. Ki benim kendi PSU'm 1300 watt'tır. Bunu neden kullandığımı da söyleyeceğim size neden var diye. Ayrıca ileride bu konuyu da değiniriz. Sistemimde güç wattı kaç olmalı? Yani bir sistem kurdum. Bu sistemde de PSU alacağım. Peki kaç watt değerinde olmalı? Yüksek olursa ne olur? Düşük olursa ne olur? Bir ona bakalım. Normalde sistemimizin ana güç tüketen iki tane donanımı vardır. Bu iki donanımdan birisi işlemcidir. Diğeri de ekran kartı. Bu iki donanımın diğerindeki donanımlar tüketim olarak watt değerleri düşüktür. Yani çok da hesaplamaya değmez. O yüzden bu iki güç tüketimi kullandığımız işlemcimize bakacağız ve kullandığımız ekran kartına bakacağız. Kullandığımız işlemciyi yazdığımız zaman özelliklerine baktığımız zaman maksimum kullanmak istediği bir watt değeri çıkar. Watt değeri de örneğin mesela Intel için söylüyorum. Benim kullandığım 12900K watt değeri 240 watt ihtiyaç duymakta. Yani sistem güçlü 240 watt enerji istiyor. Ekran kartımda kullanmış olduğum şu an akıllı ekran kartımda ekran kartı olarak Asus'un Dual RTX 4070 12 GB bir ekran kartım var. Bu ekran kartımı kendi Nvidia'nın sitesine girdiğim zaman gördüğüm değerler 220 watt ihtiyacı olduğunu söylüyor. Yani Nvidia'nın kendi istediği bir değer. Aynı zamanda işlemci de ekran kartı da aslında sitene girdiğin zaman benim bunu kullanıyorsan şu watt değerinde bir PSU kullan diye yazar. Yani önerilen bir PSU değeri vardır. Birçok Asus'un da var. Yani markaya göre değişiyor ama yani sitelerinde şu watt değeri de yazar. Ama biz bunu normal bir hesaplama yöntemiyle yapıyoruz. Şu an şöyle bir yöntemle yaparsak karlı bir yöntem olur. 220 watt dedik ekran kartımıza, 240 watt da işlemcimize dedik ve bu toplamda da 460 watt diye bir değer çıktı. Şimdi 460 watt'ın bizim kullanma tavsiye edilen %20 fazlasıdır genellikle. Sistemde overclock da olabilir çünkü bu değerleri yapabilmek için ya da bir şekilde tutup farklı bir şekilde daha rahat çalışmasını istiyorsak sistemimizin bunu genellikle %20 fazlasını koyarız. Yani çok değişik hesaplama yöntemleri var. Bazı iki ekran kartını 2 ile çarpıp üstüne 100 olur çünkü değerler yine yükseğe çıkıyor. Ama işlemciyle ekran kartını çarpıp bu toplayıp bu şekilde bir %20 fazlasını alırsak ihtiyacınız olan watt değerini almış olursunuz. Peki bunda nedir? Yani en güncel sistem bile şu an bu yıl 2024 sistemiyle güncel bilgisayar sisteminde de aslına bakarsınız 850 wattlık bir şey alırsınız. Yani 850 wattlık bir PSU alırsınız. Her şeyi çalıştırırsınız. Benim tavsiyem budur ama fiyat olarak tabii ki yüksek olacağı için 850 watt alamazsınız da bu örneğindeki hesapladığım 120 fazlası 550 wattlık bir güç benim sistemimi çok rahat bir şekilde kaldıracak. Yani 550-600 watt da alsam 600 watt PSU alırsam bu sistemi rahat çalıştırabileceğimi düşünüyorum. Yani %20 fazlasını alın kafanız rahat olsun. Daha da iyisini alacaksam 850 wattını alırım. Çalıştıramayacağı şu an en üst değerlerdeki bilgisayarlar bile şu an için kurtarıyor. Yani hiçbir problem overclock bile imkanı sağlamakta. Bu burada bu şekilde hesaplanıyor. Peki buradaki diğer bir soru şuydu. Eğer benim sistemimin tüketimi diyelim ki 550 watt ihtiyaç duyuyor ama ben gücüme 300 wattlık bir güç kaynağı taktım. Ne olur? Ne olur? İstemediğiniz durumlar olabilir. Bilgisayar büyük ihtimal birçok şeyde zorlandığında ekran kartı kendini kapayacaktır. Ya da PSU'nun özelliği varsa zaten bilgisayarı kapatacaktır otomatikman. Hatta kapatamazsa güç tüketimi, fazla güç tüketiminden bir yerleri bir şekilde yakabilirsiniz. Yani bir yerleri bozma ihtimali yüksektir. O yüzden
güç kaynağı seçerken bu konuda watt değerinde de biraz önemsemenizde fayda var. Ha dediğim gibi çok yüksek almayınıza da gerek yok. %20 sisteminizin var olan sisteminizin hesabını yapın. Bu kadar basit. PSU'da yani güç kaynağımızda marka önemli mi? Şöyle bir şimdi her şeyde bence markanın bir önemi var. Yani ne alırsınız alın tabii ki de bir marka bir farklı bir ihtiyacı karşılarken bir marka almanıza fayda var. Ama yine bir tırnak içinde söyleyebilirim ki PSU'da alırken yani güç kaynaklarında ben birçok markayı düşük marka diye piyasada bilinen markaları şimdi isim vermeyeyim. Bu markaları kullanırken bir sorun yaşamadım ama çok kuvvetli olarak metinlediğim bugünümüzün kaliteli olarak PSU kullanırken PSU'nun çabuk arıza verdiğini de gördüm. Yani bu biraz elektronik şans işidir ama ben burada markaya bakmıyorum. Markaya bir sonraki konu olan var olan özelliklerin içinde barındırıyorsa belli bir koruma sistemi varsa yani özellikleri iyi ise bence çok da önemli değil. Marka hepsi kullanabilir. Ha yine no name dediğimiz bir markası olmayan hiç olmayan bir sıkıntı hiç bilmediğiniz bir güç kaynağı tüketmenize yanaşmıyorum. Ama piyasa için söylüyorum tabii ki de Zalman var, Corsair var, Evga var, Frisbee var, yani PSP var, Korger var. Korger herhalde. Yanlış telaffuz edebilirim. Sermatek var ki bunlar da hep bilinen markalar. Yani bilinen satılan markaların adını bildiğiniz az çok duyduğunuz markaları bile kullanmanız bence yeterli. Ama her zaman dediğim gibi marka olursa iyi olur. Ama çok fiyat farkı varsa, sisteminiz olacaksa, paraya da ihtiyacınız varsa sadece özelliklerinin belli bir özelliklerin olması yeterli olacaktır. PSU'nun yani güç kaynağımızın hangi özelliklere sahip olması gerekir? İşte biraz önce anlattığımda marka dediğim noktada eğer marka olarak evet çok takılmadıysak burada belli özelliklerin olmasını tavsiye ederiz. Yani bu her zaman böyledir. Yani çünkü sisteminizi koruyan o koruma kapsülü varsa yani o koruma ile ilgili özellikler varsa bence marka çok önemsemeyin ve burada alın. Yani mesela PSU yüksek akım koruması olması, OCP dediğimiz yüksek voltaj korumasının olması, ayrıyetten OVP dediğimiz düşük voltaj korumasının olması. Mesela UVP denen tekrar bak bütün hepsini söylüyoruz orada. Mesela bu özellikle ısınma ile ilgili bir özellik. Bilgisayar ısındığı zaman bilgisayarı kapatan bir özellik. Bu özelliğin olması uygun olur. Tabii ki de OPP dediğimiz yani kısa devre koruması da önemli bir özellik. Yani bu özellikleri barındırıyorsa bence çok da ada bakmayın. Bu özellikleri barındırmasını tercih edin. Ha bir de ayrıyetten bir şey daha var. Bilgisayarınızı takıyorsunuz. Çok iyi bir sistem yapıyorsunuz. Bugün sallama söylüyorum. Yani hani dolar olarak söyleyeyim. Yani 2000 dolarlık, 3000 dolarlık, 5000 dolarlık sistem yapıyorsunuz. Bu sistem için prize takılan bir güç, bir koruma kaynakları var. Bence öncelikle bir onu da takmalısınız. Ne olursanız olun, bilgisayarınız da olsun. Hatta evinizde bence buzdolabınız varsa en çok bozulan makinelerden bahsediyorum. Buzdolabınız varsa, televizyonunuz varsa bunun arkasına o dediğim güç koruma mekanizmasını takarsanız kesinlikle faydasını göreceksiniz. Siz bizim ya da şu an gündelik olarak fark etmediğimiz voltaj dalgalanmaları var. Şimdi bu dediğim gibi güç kaynağının kendi özellikleri içerisinde var birçoğunun. Ama yine bence buna da çok güvenmeyelim. Yani güvenmeyip bunu ne yapacaksınız? Alete de takarak, prize de takarak bu şekilde artı bir güç koruması yapacaksınız. Piyasada çok pahalı şeyler değiller. Belli markalar çok daha önemseniyor. Onu da hatta benim kullandığımı şu an koyacağım resmini buraya. Benim daha çok televizyonda kullandığım, birçok yerlerde kullandığım bir sistemdir. Hatta yetkili servislerin de birçok önerdiği bir sistemdir. Beyaz eşya yetkili servislerin de bunu daha çok birlikte sattığını biliyorum. Gördüm. Bunu kullanabilirsiniz. PSU'larda yazan o 80 Gold, 80 Plus gibi özellikler nedir ve gerekli midir? Şimdi baktığınız zaman birçok cihazlar işte Gold sata işte onun en çok da Ultimate'i sanırsam. Ultimate'i var, Bronze'u var, Silver'ı var, Gold'u var, Ultimate'i var. Yani en iyisinden bir sıralaması var. Şimdi bu özellik 80 Gold dediğimiz özellik aslında şunu gösteriyor. Normalde enerji 550 wattlık bir güç harcaması için, güç tüketmesi için, vermesi için cihazımıza diyelim. Bu piyasadan çektiği 600-650 watt gibi güç çekiyor. Yani bildiğiniz prizinizden 550 watt için 650 watt. Yani belli bir güç farklılığı var. Güç artışı var. Şimdi bunu diyor ki 80 Gold da bunu minimalize ediyor. Yani bu güç tüketimini azaltıyor. Çok mu fark ediyor? Yani çok da fark etmiyor. Olması gerekli mi? Yani zorunlu bir özellik değil. Ama günümüz zaten birçoğunda en kötü 80 Gold'u görüyoruz. Birçoğunda görüyor. Bu gördüğümüz 80 Gold alırsak evet faturamızda küçük de olsa bir faydası olacak. Yani güç tüketiminde işte dedik ya 850 watt işte 1300 wattlık kullanıyorum enerji tüketimi çok fazla mı? Hayır. Bilgisayarınız neyse o gücü tüketir. 550 çekecekse 550 çeker. 600 çekecekse 600 çeker. Ancak bu 80 Gold'da 600 çekerken güç kaynağına 650-700 her güç kaynağı bunu çeker. Biraz fazla çeker. Bunu minimize etmek için işte bu sistemler vardır. Gold Plus.
Aslında biraz şey gibi duruyor biraz daha bu. Hani buzdolapları da beyaz eşyada plus işte güç tüketim falan yazar. Onun benzeri bir şey. Peki bir şey demiştim. Sonra değiniriz dediği bir konu vardı. Evet, sonra değineceğimiz konuydu. Şuydu. Ben kendi sistemimde tam 1300 wattlık bir güç kaynağı kullanıyorum. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi tamamen duygusal. Yani bu aslında bir arkadaşım komple bir sistem çıkartmıştı. Daha doğrusu mining sisteminde kullanıyordu. Bu mining sisteminden çıkan bir güç kaynağıydı ve dediğim gibi aslında çok bilindik bir marka değil ama pahalı bir marka. Çünkü birçok ekran kartının takılabilmesi için yapılmış. Zaten wattından da böyle hani mining için kullandığı için amacıyla böyle. Ben bunu aldım ve kendi sistemimde kullandım. Hiçbir sorun yaşamıyorum. Hiçbir problem yok. Çünkü o dediğim koruma özelliklerinin zaten birçoğunu barındırıyor. Yani problem yok. Ve ayrıyetten o prize dediğim güç kaynağını da ayrıyetten takılıyorum. Ve yanlış bir konu olan, yanlış bir kanı olan işte wattın yüksek olması, enerji tüketiminin yüksek olması gibi bir durumda söz konusu değil. Ha ama 1300 watt alınmalı mı? Yani gereksiz tabii. Sadece elimde var ve güzel bir güç kaynağı, yüksek bir güç kaynağı kullanmamda fayda var diye düşündüm ve o yüzden kullandım. Başka bir alternatifi yok. Yani mining'den çıkmış bir PSU'yu kullanabilir misiniz? Evet, kullanabilirsiniz. Sisteminizde bakabilirsiniz. Ben şu an kullandığım sistem bu. Yani mining'den de çıksa belli bir özellikleri ki bunu neredeyse barındırıyor. Hepsini barındırıyor. Bu özellikleri barındırıyorsa bu çıkma sistemi kullanabilirsiniz. Size watt olarak, elektrik olarak kötü bir etkisi olmayacaktır. Yalnız mining'den çıkma çok kablosu vardır. Çünkü ekran kartlarına birçok ekran kartına bağlantı yapılmasının birçok çıkışı vardır. Bu çıkışların sadece çok yer kaplayacaktır. Ki benim kullandığımda öyle. Ama onun harici herhangi bir sorun teşkil etmez. Cool sisteminizi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yani Pisto ile ilgili anlatmak istediklerim bunlardı. Tabii ki de bir marka bazında takılmadık. Bir sponsorluğumuz yok. Bir bilgi amaçlı sadece konuşmaya çalıştım. Umarım yararlı olmuştur. Hata ettiysem affola. Bir normalde belirtmek istediğiniz artı bir durum varsa onlara da yazabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.